Hazır mı? Merhabalar herkese, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size yeni Model Y'nin incelemesini yapacağız birlikte. Aynı zamanda önceki videolarda gelen sorularınızın da birçoğuna cevap vermeye çalışacağız. İsterseniz araçtan ön tasarımla bahsetmeye başlayalım. Öncelikle Model Y'nin bu tasarımı 2025 Model Y facelift olarak karşımıza çıktı. Yani önceki kasanın yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Önceki kasadaki eleştirilen noktalar geliştirilerek yeni bir tasarımla araç karşımıza çıkıyor. Şimdi ön tasarıma baktığımız zaman far sisteminin tamamen değiştiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Cybercab, Tesla'nın Cybercab aracındaki far tasarımını alıp yeni Model Y'ye entegre edilmiş. Burada bir light bar bizi karşılıyor, bir gündüz farı. Normal farlarımız ise bunun aşağısında bu bölgede matrix farlarımız yer alıyor. Aynı zamanda burada ise aerodinamiği geliştirmek ve rüzgar sürtünmesini azaltmak amacıyla bir hava akışı sağlanacak kanalımız mevcut. Devam ettiğimiz zaman bu araçtaki en önemli bana sorarsanız yeniliklerden birisi buraya eklenmiş olan ön kamera. Önceki kasada bu kamera yoktu. Yeni kasayla birlikte karşımıza çıkıyor. Özellikle aracı park ederken bu kamera büyük önem arz ediyor. Araca yandan baktığımız zaman dikkat edersiniz ki yeni kasayla eski kasayı ayırt etmek sadece küçük detaylardan fark edilebiliyor. Onun haricinde oldukça benzer bir yapıya sahip. Lastiklerimiz bu araçta bizde Hankook lastikler varken aynı zamanda Continental lastikler de teslim edilen araçlarda bulunuyor. Bu da stok durumuna göre şansınıza hangi lastiğin gelebileceği değişiyor. Lastiklerin önünde şöyle bir jant kapağımız var. Bu gördüğünüz şey jant kapağı. Bizde siyah var. Burada yan kameramızın birini görüyoruz. Kollarımız aerodinamiği arttırma amacıyla içeri gömük şekilde basıp çekerek kapımızı açabiliyoruz. Arka tasarım için yine bayağı inovatif bir değişiklik yapılmış durumda. Burada gördüğünüz gibi bir Tesla yazısı yer alıyor ve buna yukarıdan bir LED aydınlatma eşlik ediyor. Özellikle gece bu aydınlatmanın oldukça güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Ve farlarımız da bu şekilde. Bana bu Amerikan arabalarını hatırlatıyor. Bagaja geldiğimiz zaman tam otomatik bir bagajımız var. Tek tıkla açıp tek tıkla kapatabildiğimiz. Buradan tıkladığımız aynı zamanda arka kameramız da burada gördüğünüz gibi. Eller serbest moduyla bagaj otomatik açılabiliyor. Açtığımız zaman bizi yeni tasarımda önceki kasaya göre yine farklı bir özellik, katlanabilir bir parnizot karşılıyor. Şöyle katlayabiliyoruz bunu ve pratik bir kullanım sağlıyor. Aynı zamanda Tesla'ların en sevdiğimiz en güzel özelliklerinden birisi geniş bagaj hacmi, saklama alanı. Şimdi burada yaklaşık 850 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Ama işin güzelliği hem yükleme eşiğimiz çok rahat hem her yerde ayrı gözler var. Örneğin burada bir gözümüz var, yan tarafta diğer tarafta bir gözümüz var. Ve yine yetmedi dersek eğer burayı böyle katlayarak biz burayı kablolarımızı koymak için kullanıyoruz. Bir gözümüz daha var. Bagajdan koltukları yatırabiliyoruz. Elektrikli olarak. Önceki kasada bu tuşluydu, fırlatıyordu direkt. Tam otomatik değildi. Yine tıklayarak kaldırabiliyoruz. Önemli özelliklerden birisi bagajın şu hacimde yer alan boşluktan eğer şarj kapağımızın takılması durumunda orada bir kablo var. O kabloyu çekerek şarj kapağını açabiliyoruz acil durumlar için. Eskisi tek parça bir arkaya sahipti. Bu yüzden de kaza yapanların birçoğu bagaj kapağının hasar aldığını söylüyorlardı ve bu konuyu eleştiriyorlardı. Yeni tasarımla birlikte gördüğünüz gibi aşağıya plastik bir çıkıntı parçamız var. Bu da bagaj kapağımızı korumak için oldukça bence etkili bir yöntem. Ayrıca araçta B sütununda şurada gördüğünüz bir sensörümüz var. Buraya Tesla kartımızı okutarak araca biniş sağlayabiliyoruz. Biz telefonumuzu kullandık açıkça bugüne kadar. Kartı da henüz tam aktif olarak kullanmadık, ihtiyaç duymadık ama kartı da her türlü olasılığa karşı yanımızda taşımakta fayda var. Araçta ön, arka, 2 yan kamera olmak üzere 4 kamera artı iç kamera olmak üzere 5 kamera var. Bu 5 kameraya isterseniz mobil telefonunuzdan istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Aynı zamanda aracın içinden kayıt özelliğini açarsanız güvenlik için risk algıladığında size kayıt alıp
bildirim sağlayabiliyor. Araç seyir halindeyken de kendi içindeki flash diske kayıt alabiliyor. YouTube'da bir soru gelmişti. Yürüteçle binme eşiği ne kadar yüksek diye. Şimdi ölçeceğiz. Yerden aldığım zaman binme eşiği için yaklaşık olarak 45 santimlik bir binme eşiğimiz var. Ayrıca yaklaşık 1.50'lik, 1.48'lik bir yüksekliğe sahip. Ön konsoldan aldığımız zaman 80 santimlikte bir genişlik bizi karşılıyor. Yan aynaların tasarımına geldiğimizde ise şöyle bir tasarım yeni kasada bizi karşılıyor. Aynalar rezistanslı ve karartmalı. Bunları içeriden ayarlayabiliyorsunuz. Evet, elektrikli arabaların belki de en güzel özelliklerinden birisi de motor olmadığı için ön tarafta bagaj olarak birçok marka kullanmamıza izin veriyor. Bunlardan birisi de Tesla ve burada ön bagaj yani frank bizi karşılıyor. Bu ön bagajın da hacmi oldukça tatminkar. Şöyle göstereyim hatta size. Benim seyahatlerde kullandığım bir sırt çantam var. Ben bu çantayı buraya yerleştirdiğim zaman gördüğünüz gibi ön bagajda böylece kullanılabiliyor. Yeni kasa Model Y'de önceki kasadan farklı olarak Frank'ta şöyle bir su giderimiz yer alıyor. Bu sayede burası kirlenirse burayı yıkayabilirsiniz veya buz koyabilirsiniz yazın piknik yapmak için. Bu tip farklı şeyler için Frank'ı kullanabilirsiniz. Ayrıca Frank'ın tasarımı da eski kasaya göre birazcık değişmiş ve daha işlevsel hale getirilmiş durumda. Ayrıca burada şu bilgiyi de verebiliriz. Şurada yer alan bir buton var. Bu butonda acil durumda buradaki kişinin kaputu açarak çıkabilmesini sağlıyor. Cam suyumuzu burada gördüğünüz alandan ekleyebiliyoruz. Eski kasada bunun da yeri yukarıdaydı. Bu kasayla birlikte aşağıya alınmış durumda. Ayrıca baktığımız zaman burada da yayaların güvenliği için yaya airbaglerimiz her iki tarafta da yer alıyor. Amortisörlü bagajımız var. Kapatırken manuel kapatmamız gerekiyor. Bunda da Tesla'nın kullanım kılavuzunda yer alan bilgiye göre zarar verebileceğimiz için kapatırken aşağıya getiriyoruz ve şu iki noktadan bastırarak yavaşça kaputu kapatıyoruz. İsterseniz şimdi arka koltuklarla birlikte aracın içine geçelim. Arka tarafa geçtiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi 2 adet tuşumuz var. Bu tuşlar koltuğu arkaya yatırmaya veya öne çekmeye yarıyor. Aynı zamanda ekrandan da koltuk ayarları yapılabiliyor. Biraz sonra göstereceğiz. Kapılara geçtiğimiz zaman siyah tasarımlı SR paketinde kumaş bir kaplama bizi karşılıyor. Kapılarda ambiyans aydınlatmamız, kapı açma butonumuz, cam açma kapama butonumuz, yanlarda hoparlörümüz, ayrıca kumaş döşeme gözümüz ve acil durum çıkış için burada bir ayrıca bölgemiz var. Aracın arka camı maksimum bu kadar açılabilirken aynı zamanda yukarıda aydınlatmalarımız dokunmatik olarak açılıp kapanabiliyor ve burada da askı aparatımız mevcut. Önceki Model Y gibi bu araçta da çıtasız bir cam mevcut. Bu da oldukça sportif bir görünüm kazandırıyor. Yeni kasayla birlikte ses izolasyonunu arttırmak için çift cam kullanılmış. Arka koltuğa geçtiğimizde benim boyum 1.80-1.81 ve oturma pozisyonunu kendime göre ayarladığım zaman böyle bir mesafe bizi karşılıyor. Bunu birazcık bilimsel olarak yorumlayalım. Tepeden baktığımız zaman 8 santimlik bir mesafe var camla aramda. Diz mesafesi olarak tabii koltuğun rahat oturma muhabbetinden dolayı biraz geride olduğunu da düşünürsek minimum 20 santimlik bir diz mesafem de buradan var. 3 kişi bence rahatlıkla oturabilir. Araç elektrikli araba altyapısıyla üretildiği için gördüğünüz gibi herhangi bir şaft tüneli yok. Ve aynı zamanda burada ayağınızı uzatabileceğiniz küçük de olsa bir boşluk var. Ortada şöyle bir 2 kişilik bardaklığımız ve kol dayamamız mevcut. Arka tarafta ayrıca yeni kasayla birlikte gelen bu küçük ekran bizi karşılıyor. Arka ekranın boyutuyla ilgili şöyle size gösterebilirim. Bende iPhone 14 Pro Max var. Şöyle yerleştirdiğim zaman Pro Max'ten birazcık daha büyük. Ama gayet işlevsel ve boyutu yeterli. Bu ekrandan birçok özelliği gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin şuradaki butondan sağ ön koltuğu ileri itebiliriz.
Ve bunun neticesinde bizi böyle bir diz mesafesi karşılıyor. Bu ekrandan ayrıca arka koltuk ısıtmamızı açıp kapatabiliyoruz. Veya arka koltuğu biraz önce gösterdiğim gibi ileri geri ayarını buradan da yapabiliyoruz. Bunun haricinde bu ekran üstünden klima ayarlarımızı gerçekleştirebiliyoruz arka koltuk için. Gördüğünüz gibi buradan klimanın nereye üfleyeceğini ayarlayabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Şiddetini ayarlayabilirsiniz. Buradaki butona tıkladığımızda multimedya butonuna Netflix, YouTube, Tesla Tutorial, Twitch ve Disney Plus'ı kullanabiliyorsunuz. Örneğin şöyle tıkladığımız zaman yolculuk esnasında böyle YouTube izleyebilirsiniz. Bu ekranın en büyük özelliklerinden bir tanesi ön taraftan bağımsız olarak Bluetooth kulaklığınızı eşleştirerek istediğiniz müziği veya YouTube, Netflix, Disney, Twitch gibi platformları arka yolcular takip edebiliyorlar. Veya şöyle bir özellik daha var. Yolculuk esnasında burada YouTube izlendiği zaman sadece araç arka hoparlörlerden ses veriyor. Bu da ilginç bir özellik olmuş. Şoförün dikkatini dağıtmamak için bence oldukça hoş bir özellik. Burada devam ettiğimiz zaman oyunlar var oynayabileceğiniz. Burada da ekran için ayarlar veya Bluetooth eşleştirmek için bir bölümümüz var. Aşağısı klima. 2 adet USB Type-C var. Buradan cihazlarınızı şarj edebilirsiniz, bağlantı sağlayabilirsiniz. Onun haricinde koltuk arkalığımız. Önceki Model Y'den de alışık olduğumuz gibi yine bizi panoramik bir cam tavan karşılıyor ve yine herhangi bir perdemiz bulunmuyor. Tesla'nın söylediğine göre bu yeni cam tavan, yeni kasalardaki yeni cam tavan ısı geçirgenliğini eskisine göre çok daha fazla engelliyor ve bu sayede bu cam tavan sizi rahatsız etmeyecek ve perdeye ihtiyacınız olmayacak. Bu konuda şöyle bir yorum da yapabilirim. Bu markanın Kaliforniya merkezli olması ve oradaki hava sıcaklıklarını da düşününce perde kullanmayıp sadece cam tavan kullanmaları gerçekten bence bir cesaret örneği. Tepedeki camın ne kadar sıcaklık geçirdiğiyle ilgili sorular geliyordu. Şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse metal tavan bir arabadan tabii ki daha sıkıntılı. Sıcaklık geçiriyor, bana sorarsanız geçiriyor. Ama abimin bir şehirler arası yol deneyimi oldu. Ordu'ya gidip geldi. Yolculuk esnasında herhangi bir sorun yaşamadığını söylüyor. Ancak güneşin altında bence araba çalışmadan durursa kabin içi sıcaklık bayağı bir yükselecektir. Şu an klimamız açık, hava 35 derece. Bizi rahatsız etmiyor. Ama dediğim gibi park halinde aynı şekilde olmayacaktır. Elimi buraya dokunduğumda da camda gayet serin duruyor. Serin. Buna o yüzden bir güneşlik gerekebilir ya. Hani kapanıp açılan bir şey olmasa bile ön cama koyduğumuz gibi bir güneşlik koyup aracı park ettiğimiz zaman, kapalı otopark olmadığı zaman güneşi kesmesi için bir perde kullanılabilir. Evet, şimdi artık ön kabine geçebiliriz. Ön kabine geldiğimiz zaman burada bizi yine bir ambiyans aydınlatma karşılıyor. Tüm hat boyunca takip eden, bunu gece çekiminde size daha belirgin bir şekilde göstereceğim. Eğer gözümü alıyor diyorsanız da şuradan kapatıp açıp veya buradan kontrastını, parlaklık derecesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca burada cam açma tuşlarımız ve acil durum kapı açma tuşumuz yer alıyor. Bunu kendimize çektiğimiz zaman acil durumda kapı açılmazsa oradan açabiliyoruz. Burası da normal kapı açma butonumuz. Yine kumaş kaplama bir gözümüz var. Koltuğumuzu buradan ayarlayabiliyoruz. Ayarladığımız koltuk ayarlarını açık olan profile buradan kaydet diyerek kaydedebiliyoruz. Biz 2 kişi kullandığımız için bizde 2 profil var. Benim ve abimin kullandığı profiller farklı.
Yeni kasayla birlikte direksiyon tasarımımız da değişti. Gördüğünüz gibi 3 kollu böyle bir direksiyon bizi karşılıyor. Burada Tesla yazımız var. Direksiyonumuzun üstünde farları açıp kapatabileceğimiz far butonumuz var. Buna basılı tuttuğumuzda uzunlar yanıyor. Ayrıca bir kere bastığımız zaman ekrana far ayar kısmı geliyor. Aşağıda da cam sileceklerini ayarladığımız butonumuz var. Buna basılı tuttuğumuzda da sileceklerimiz yıkama moduyla çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi suyu sileceğin içinden sıkıyor. Devam ettiğimiz zaman burada bir joystick var. Bu joystick'e atama yapabiliyorsunuz. Ses açıp kapama olarak ben şu an kullanıyorum. Ayrıca kornamızı yine klasik ortaya basarak ve sağa geçtiğimiz zaman da burada akıllı komutlar için mikrofon butonumuz var. Ve burada otonom sürüş için joystick'imiz yer alıyor. Bastığımız zaman otonom sürüş aktif oluyor. Önceki kasada buradaki kolu çekiyorduk bunun için. Bunda kol kalktığı için bu joystick'e geçiş yapmış durumda. Buradaki yuvarlak buton ise araçtaki kameraları ekranda aktif hale getiriyor. Burada gördüğünüz gibi ön kameramız, sol sağ kameramız veya şöyle arka kameramız geniş açı şeklinde yer alıyor. Ve araç hareket ederken de aktif olarak bu kameraları görebiliyorsunuz. Ekranın altında telefonlarımızı şarj edebileceğimiz kablosuz şekilde 15 wattlık olması lazım. 2 adet kablosuz şarj ünitemiz var. Ayrıca araç menülerinden aksesuar modunu aktif ederseniz siz arabada değilken de buralara güç beslemesi yapıyor ve şarja devam edebilir. Devam ettiğimiz zaman burada böyle geniş bir gözümüz var. İçi biraz dağınık ama şöyle kolum girebiliyor. Burada 2 adet bardaklığımız var. Gördüğünüz gibi şöyle sürgülü. Burada kol dayamamız var. Kol dayamayı kaldırdığımız zaman burada yine çok derin bir gözümüz daha var. Ayrıca torpido gözü içinde ekrandan araca tıklıyoruz. Buradan kontrollere geliyoruz ve burada torpido gözü yazıyor. Buraya tıkladığımız zaman torpido gözümüz açılıyor. Torpido gözümüz bana sorarsanız bu kadar geniş bir araç için oldukça küçük. Dibinde bir flash disk yer alıyor gördüğünüz gibi. Bu flash diske araç kameralarla aldığı kayıtları kayıt edebiliyor. Ayrıca o flash disk aracılığıyla aracınıza bazı şeyler yüklenebiliyor. Örneğin ışık göstericisi için kendi custom özel ışık gösterilerinizi yükleyebiliyorsunuz. Gözü bu arada ekrandan otomatik açılırken kapatırken iterek kapatıyoruz. Dikiz aynaya geçtiğimiz zaman çerçevesiz şık bir dikiz ayna bizi karşılıyor. Yalnız şu an gördüğünüz gibi arkadaki görüş açısı böyle. Gündüz çok bir sıkıntı yaratmıyor ama gece çok aktif kullanılabileceğini düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Dikiz aynasının üstünde şurada küçük bir kamera yer alıyor. Bu da kabin içi kameramız. Bu hem aracı kontrol etmek için hem de siz telefonla çok uğraşırsanız aracı sürerken Tesla size uyarı verebiliyor ve otonom sürüşte sizi bloklayabiliyor. Sağ tarafta herhangi bir kol yer almıyor ama sol tarafta sinyal kolumuz yer alıyor. Hatta bu sinyal kolunu son çıkan Model 3'te kaldırdılar. Direksiyonun üstüne tuş olarak eklediler. Ancak gelen geri bildirimler sonucunda yeni Model Y'de sinyal kolu tekrar geri geldi ki bence sinyal kolunun olması güzel. Ötekiler için çok yoksunluğu hissedilmez ama sinyal kolunun orada olması özellikle direksiyonu çevirirken pratiklik açısından bence önemli. Aracın vites kolu gittiği için vites geçişlerini buradan gördüğünüz ekran üstünden yapabiliyoruz. İleri aldığımız zaman D, geri aldığımız zaman R oluyor. Ayrıca acil durumlar için aynanın üstünde dokunmatik olarak şöyle bir vites kısmı yer alıyor. Burada dörtlü flaşörümüz dokunmatik olarak yer alıyor. Aynı zamanda N, D, P ve R viteslerimiz buradan tıklanarak geçiş sağlanabiliyor. Şimdi A sütunumuzda şöyle bir alan var. Bu alan aslında kırmızı bir ışık var. Hem bu tarafta hem sağ tarafta. Burası kör nokta uyarı için. Gördüğünüz gibi kırmızı bir ışık yanıyor. Kör nokta uyarı olarak. Ayrıca da sinyal var. Gördüğünüz gibi burada da kırmızı yanarak o noktada araç olduğunu gösteriyor. Böyle bu kameraların yerini de değiştirebiliyorsunuz.
Tesla'larda bildiğiniz gibi aracınızı buradan görüp buradan kilitlerini ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin buraya tıklayarak bagajı açabilirsiniz. Şuradan kapılarınızı kilitleyip açabilirsiniz. Aynı zamanda yukarıdan kullanıcı profillerini görebiliyorsunuz. Abimin profili, bu da benim profilim. Bu profillerde koltuk konumunuz, diğer kişiselleştirilmiş ayarlarınızı kaydederek o kullanıcıya özel hale getirebilirsiniz. Geldiğimiz zaman öncelikle sol altta bir araba ikonu var. Buna tıkladığımız zaman bazı sekmelerimiz var. Kontroller sekmesi. Buraya geldiğimiz zaman buradan far ayarımızı görebiliyoruz. Aynı zamanda direksiyonda far butonuna bastığımızda bu ayar karşımıza şurada geliyor ve yine oradan ayarlayabiliyoruz. Şu an otomatik ayarlı. Aynaları kapatıp açabiliyoruz. Çocuk kilidimizi kapatıp açabiliyoruz. Pencereleri kilitleyebiliyoruz. Buradan torpidomuzu açıp kapamıştık. Burada gördüğümüz alan ise silecekler için. Şöyle sileceklerimizin hızını ayarlayabiliyoruz. Otomatiğe alabiliyoruz veya kapatabiliyoruz. Buradan tıklayarak aynalarımızın konumunu soldaki joystick'imizle ayarlayabiliyoruz. Otomatik yatırma diye bir olayımız var. Yatık konumu ayarla diyerek size göstereyim. Bu aracı geriye aldığımızda bildiğiniz gibi yan aynaların aşağıya yatarak sizin kaldırıma veya aşağıdaki herhangi bir şeye çarpmanızı engellemek amacıyla yapılmış bir buton. Otomatik katlama, otomatik karartma zaten bildiğimiz özellikler. Bu ekranı da kapattığımız zaman direksiyonunuzun ayarı, araç yıkama modumuz var, kayıt alınıyor. Bu dediğimiz gibi flash diskinizin kayıt alıp almamasını ayarlıyorsunuz. Biz aracı aldığımızda keşke kaydı aktif etseydik. Kaza anının kayıtları elimizde olurdu ancak akıl edemedik. Nöbetçi modu var. Nöbetçi modu bu da şu. Bunu açtığımız zaman araç park halindeyken bir tehdit algıladığı zaman tüm kameraları aktif hale getirerek kayıt alıyor. Devam ettiğimiz zaman burada ekran parlaklık ayarımız var. Otomatiğe alalım. Şimdi kontroller kısmından dinamikler kısmına geçelim. Dinamikler kısmında yavaşlama diye bir alan bizi karşılıyor. Bu elektrikli arabalardan bildiğimiz rejen aslında. Bu da şu oluyor. Ayağı gazdan çektiğinizde araç yavaşlamaya başlıyor. Bunun düşürülmüş mü, standart mı? Yani ne kadar sert rejen yapacağını buradan ayarlıyorsunuz. Bunun avantajı da araç şarj yapıyor kendini rejendeyken. Ancak bunun şöyle bir olayı var. Yağmurlu havalarda aracın rejenle fren yapması, özellikle bu arkadan itişli bir araç aynı zamanda, bir tehlike yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çekiş kontrolü modu da burada bizim için önemli oluyor. Çekiş kontrolü modunda aracın otomatik olarak normal şekilde mi gücü aktaracağını yoksa kaygan yüzey ve arazi yardımı modlarında mı olacağını seçiyoruz. Kaygan yüzey modunda aracın tekerlerine daha dengeli bir güç aktarımı sağlayarak aracın arkadan itişli olmasının da getirdiği dezavantajla kaymasını önüne geçmeyi hedefliyor. Arazi yardım modunda ise çekiş kontrolü performansını optimize ederek kar, kum ve çamura saplanmış aracı kurtarmaya çalışırken size güç sağlıyor. Ayrıca yağmurlu havalarda kaygan zemin kullanıp rejeni düşürülmüşe almanızı öneririm. Araç güçlü bir araç ve arkadan itiş, o yüzden de kaygan zeminde riskli olabilir. Direksiyon sertliği konusunda zaten yumuşak, standart ve sert ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik çıkış ise aracın otomatik olarak vites geçişi. Bu da şöyle oluyor. Bunu açtığınız zaman gördüğünüz gibi otomatik vites geçişi de araçta böyle oluyor. Komutları yerine getirdiğiniz zaman araç vites geçişini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Şarja geldiğimiz zaman aracın ne kadarlık bir şarj limiti koymak istediğimizi buradan ayarlıyoruz. Ve şarj olduğunda oraya kadar gelip gücü kesiyor. Aynı zamanda buradan şarj kapağını açıyoruz şarj etmek için. Açılan şarj kapağına soketi takarak aracı şarj ediyoruz. Şarj ederken de buradan şarjı durdurup yine kapağı açıyoruz. Otopilota geldiğimiz zaman bu bildiğimiz Tesla'ların otonom sürüşü buradan aktif hale getirebiliyoruz. Hız sınırlayıcımızı ayarlayabiliyoruz. Offset dediğimiz bu ne kadarlık bir sapma yapabileceğini ayarlıyoruz. Yüzde veya kilometre olarak. Önden çarpışma uyarısı yine orta, erken, geç olarak seçeneklerimiz var. Şeritten ayrılmayı önleme, kesik çizgili şeritten ayrılmayı önleme, otomatik acil fren, engele duyarlı ivmelenme, yeşil trafik ışığı sesi, hız sınır bölgesi uyarı sesi, zaten hepsi adı üstünde, tekrar açıklamaya gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi de Tesla'nın en önemli, en güzel özelliklerinden birisi olan otonom sürüşü deneyelim. Direksiyondaki sağ joystick'e bir kez tıkladığımızda otonom sürüş aktif oluyor ve gördüğünüz gibi şu an hem
hızı ayarladığınız gibi ayarlıyor. Hem şeritleri algılayarak sizi şeridin içinde tutuyor. Bazı arabalarda araç şeride çarpıyor. Çarptıktan sonra direksiyonu kıvırıp şeritte tutmaya çalışıyor. Bizim Astra gibi. Aynen. Önceki arabamız Astra K öyleydi ama bunda olay kameralar şeridi algılayarak sizi onun ortasında stabil tutmaya çalışıyor. Bu sayede virajlarda daha güvenli bir şekilde, yani daha doğrusu öteki zaten kullanılabilir bir şey değil. Öteki daldım, şeritten çıkıyorum, çıkmamalıyım mantığındayken bu aslında otonom sürüş oluyor şu an uyguladığımız. Zaten bunlar seviye seviye. Kilitlere geldiğimiz zaman burada anahtarlarımızı tanımlıyoruz. Burada abimin telefonu, benim telefonum, benim akıllı saatim ve kartlardan birinin tanımlı olduğunu görüyoruz. Evet, akıllı saatimizi de Apple Watch'u da tanımlayabiliyoruz. Bunu da size göstereceğim. Çocuk kilidini açıp kapatabiliyoruz. Burada yine ayarlarımız var. Uzaklaşınca kitle, park vitesinde kitle, kilit aç gibi. Işıklara geldiğimiz zaman adaptif far seçeneğimiz var. Eşlik etme özellikli farlar yine aracı kapadıktan sonra veya aracın kilidini açtığımızda farın yanıp yanmaması. Tavan ışıkları ayarlamamız buradan, ayak boşluğu ışıkları ve yeni kasayla birlikte gelen ambiyans aydınlatma. Koltuğa geldiğimiz zaman koltuklarımızı buradan yine ayarlayabiliyoruz. Ekrana geldiğimiz zaman mavi ışık filtresinden tutun koyu ya da açık tema olayını buradan ayarlayabiliyoruz. Veya ekran temizleme moduna tıklayarak ekranı duyarsızlaştırarak ekranı silebiliyoruz. Buradan yine kaydırma tekerleğine nasıl bir işlem vereceğimiz, ekran dilinin ne olacağı gibi ayarları yapabiliyoruz. Planla dediğimiz zamanda ise iklimlendirme gibi özellikleri belli bir saate planlayarak otomatik olarak aracın onu yapmasını sağlayabiliyoruz. Güvenlik modlarımız var. Nöbetçi modunu size anlattım zaten. Onların ayarını buradan yapabiliyoruz. Servis moduna geldiğimizde kullanıcı kılavuzu, kamera görüşü, jant lastik vesaire gibi buradan herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Aracın lastik PSI'larını kontrol edebiliyoruz. Yazılıma geldiğimiz zaman hangi yazılımın sürümünün yüklü olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda buradan aracımıza isim verebiliyoruz. Dikkat edilecek noktalardan birisi bizim aracımızda şu an premium bağlantı var. Bu da aracı aldığınızda ilk bir ay size verilmiş ücretsiz olarak bir hediye. Daha sonra da aylık bir ücret karşılığında premium bağlantıya devam edebiliyorsunuz. Buradan Wi-Fi'ye aracı bağlayıp aracınızı güncelleştirebiliyorsunuz. Navigasyon diye bir alanımız var. Buradan da navigasyonun temel ayarlarını yapabiliyoruz. Yolculuklarda, alanda ise sürüş kayıtlarımız görüyoruz. Buradan wireless Wi-Fi seçeneğinden wireless'a bağlanabiliyoruz. Bluetooth seçeneğinden Bluetooth'a bağlanabiliyoruz. Daha sonra aracın ekranında geldiğimiz zaman burada klima butonumuz var. Klima butonuna bastığımız zaman buradan klimamızı ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi klimanın açısını ayarlayabiliyoruz. Buradan direksiyon ısıtmayı ayarlayabiliyoruz. Ön cam, arka cam ısıtmayı ayarlayabiliyoruz. Salınım modu diye bir modumuz var. Onu yapabiliyoruz. Sağa ve sola doğru klima hareket ederek bir ventilatör gibi salınım modunda serinletme sağlıyor. Buradan derecesini ayarlıyoruz. Ayrıca burada bir kimyasal işaretine benzeyen bir modumuz var. Bu da aracın dışarıyla hava sirkülasyonu bağlantısını keserek içerideki filtrelerle havayı temizleyerek size temiz hava sunmasını sağlıyor. Buradan önü veya arkayı bağımsız olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada kamp modumuz ve köpek modumuz var. Köpek modumuz şu: bunu açtığınız zaman araçtan çıktıktan sonra içeriği optimum sıcaklığa getiriyor. Evet, şimdi köpek modunu açtım, arabadan uzaklaştım ve gördüğünüz gibi ekranda böyle bir yazı yer alıyor ve bu sayede dışarıdan gelen kişiler köpek için panik yapmazken aynı zamanda köpeğiniz de optimum bir sıcaklıkta içeride mutlu bir şekilde sizi bekliyor. Ayrıca klimada kamp modumuz yer alıyor. Kamp modunda ise bildiğiniz gibi Tesla Model Y'lerin en büyük avantajlarından birisi arka koltukları yatırıp arkaya yatak sererek insanlar kamp yapıyorlar. Aracı kamp moduna alıyorlar ve gece öyle yatıyorlar. Ayarlanmış sıcaklıkta sabaha kadar araç iklimlendirmesi içeriği ideal sıcaklıkta tutuyor. Şimdi ekranda devam edersek buralardan klimalarımızı ayarlıyoruz. Yolcu kliması, şoför kliması veya senkronize edebiliyoruz ayarlayıp. Devam ediyoruz. Buradan çalan şarkımızın sesini ayarlıyoruz.
Şöyle yaparak arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle tıklayarak. Veya üzerine basılı tutup kapatabilirsiniz. Aynı şekilde klima üzerine basılı tutup açabilirsiniz veya basılı tutup kapatabilirsiniz. Buraya geldiğimiz zaman burada telefon ikonuyla aramalarımızı yapabiliyoruz. Kamera ikonuyla kameralarımızı aktif ediyoruz. Burada tüketimlerimizi görüyoruz. Buraya geçtiğimiz zaman YouTube'dayız. YouTube şarkılarımızı açabiliyoruz. Aynı zamanda arama yapabiliyoruz. Bence en güzel özelliklerden birisi bu. Arama yapabilmek. Aynı zamanda tabii buradan Spotify'a da geçebilirsiniz. Radyo yer alıyor. Buraya tıkladığımızda ise alt ikonu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Aynı zamanda yukarıdaki ayarları da özelleştirerek oraya hızlı kısa yol butonu olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin bizde sol koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon gibi şeyler şu an ekli. Onun haricinde burada arka yazan buton, arka ekranı ayarlıyorsunuz. Arka ekranda ne açık olacağı, sesi, kilidi, hoparlör kaynağı buradan ön arka olarak ayarlayabilirsiniz. Yani arkadaki biri bir şey izlerken siz sesi sadece oraya verebilirsiniz. Navigasyon ekranımız böyle buradan yazarak gidiyorsunuz. Kameramız var, yol kameramız var, enerji, telefon, takvim. Bunu senkronize ederek kullanabilirsiniz. Mesajlar, zoom, sinema. Sinemada bazı stream uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Ekranda izleyebilirsiniz bu sayede gördüğünüz gibi. Arcade'de oyun oynayabiliyorsunuz. Toybox'ta ise Tesla'ların yine farklı özelliklerinden örneğin ışık gösterisi. Işık gösterisi belirli müzikler eşliğinde araç farlarını, camlarını ve bagaj kapağını hareket ettirerek dans ediyor. Bununla ilgili daha sonra bir video çekeceğim. Emisyonlar dediğinizde böyle garip şeyler var işte gibi. Renklendirici dediğinizde aracın buradaki rengini değiştirebiliyorsunuz. Boombox dediğinizde kilitleme sesi veya işte şöyle bir şey. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Veya korna sesini şöyle değiştirebiliyorsunuz. Bunlara ayrıca değinmeyi planlıyorum zaten. Burada şömine modumuz var. Çizim yerimiz var. Vesaire vesaire. Toybox'ta da böyle şeyler var. Bunları daha sonra anlatacağım. Tarayıcıdan internete girebiliyorsunuz. Kılavuzumuz var. Spotify, Bluetooth, radyo, karaoke, Apple Music, Apple Podcast, Audiobike, YouTube müzik gibi özelliklerimiz var. Şimdi bunları hızlı geçiyorum çünkü bunlara ayrı özel videolar çekeceğim. Bir videoyu 8 saat yapmayalım isterseniz. En temel özelliklere değinelim şimdi. Onun haricinde burada navigasyon ekranımız var. Buraya yazarak gidiyoruz. Profili görüyoruz. Kapıyı kilitliyoruz. Nöbetçi modumuzu açıp kapatıyoruz. İndirmemiz mi var? Saatimiz, kaç derece olduğu ve havanın kalitesi. Şöyle Ankara'dayız. Şurası pusulamız. Kısaca ekranda bu şekilde. Yine burada dokunmatik iç aydınlatmalarımız var. Aynı zamanda aynamız var. Şöyle yaparak güneşlik ve şöyle bunu hareket ettirebiliyoruz. Buradan kemeri ayarlamak için bir butonumuz var. Buradan kemerin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Tesla'ların diğer bir eleştiri noktası ise dönüş çapı. Şimdi bunu da test edeceğiz. Şoförümüz direksiyonu tam sol yaptı ve işaretimi verdim. Dönüşe başladı. En merak edilen konulardan birisi de aracın süspansiyon yumuşaklığı, ne kadar konforlu olduğu. Benim önceki arabam Astra K'ydı, Opel. Onun süspansiyonu çok sertti. Ondan inip ben buna binince çok konforum arttı. Onun haricinde eski kasaya göre de oldukça yumuşadı süspansiyonlar. Önceki kasada zaten Long Range ile SR arasında bile süspansiyon yumuşaklığında, konforda fark vardı. Bu kasada daha konforlu. Ayrıca şunu da söylemeliyim, yani biraz süspansiyonlar sert. Normal bir sedan araba gibi değil. Altınızda 220 beygirlik bir Jeep var ve yol tutuş içinde bu sertlik bence ideal ve olması gerektiği gibi. Süspansiyon konusunda ben kimse üzeceğini düşünmüyorum. Ayrıca aracın eski Model Y'ye göre tasarımında yapılan değişikliklerle birlikte aerodinamiği geliştirilmiş olup sürtünme katsayısı düşürüldü. Bu sayede de aracın yakıt tüketimi azaltılarak menzilinin uzatılması sağlandı. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenir, kanala abone olur, bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Ayrıca sorularınız oldukça yine videonun altına yazabilirsiniz. Onlara bir cevap üretmeye birlikte çalışırız.